Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde patlıcan moru ve pembe olmak üzere iki tane patiklik ip kullandım. Patiğimde kullandığım şişlerim ise 3 numara hanımlar, böyle uzun iki tane şişle yaptım. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Hemen sizlere modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık bir patik oldu. Patiğimizin hiçbir yerine dikiş yok hanımlar. Tabanımız yine bu şekilde. Patiğimizin topuk kısmı. Gördüğünüz üzere, bir de böyle çok şirin tatlı bir hava versin diye buraya bir de böyle minik fiyonk yaptım. Hanımlar bunu dilerseniz yapmaya da bilirsiniz. Ama ben yapmak istedim. Bu şekilde çok tatlı, çok şirin durdu. Evet hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize bu bilek bölümünden başlayacağız. Öncelikle patiğime patlıcan moru ipimle bileğinden başlayacağım. İpimin ucunda şöyle bir miktar ip bırakıyorum. Ortalama bir yarım metre kadar ip bırakıyorum. İlmeklerimi atacağım. Şu şekilde başlıyoruz hanımlar. Başlama şekli çok da önemli değil. Bildiğiniz, size kolay gelen bir başlama yöntemiyle de başlayabilirsiniz. Bu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. 50 ilmek atacağız hanımlar. Böyle. Şimdi 50 adet ilmeğimizi bu şekilde atalım gelelim. Evet hanımlar, 50 adet ilmeğimi attım ve geldim. En son şuradaki ipimi de buraya bağlayacağım. Bir tane düğüm atıyorum. Burası kenarı sağlam olsun, sökülüp açılmasın sonradan diye. Fazla ipimin ucunu da kesiyorum. Şimdi hanımlar, bu bölümde haroşa örgü uygulaması yapıyoruz. Ben örgümün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında da ters örgü örerek haroşalarınızı yapabilirsiniz. Haroşa örgü yapacağız hanımlar. İlk ilmeğimi, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin tamamını bu şekilde haroşa, yani düz olarak örüyorum. Haroşayı ters örenler bu bölümleri ters örebilirler. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm geldim. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Hanımlar, şöyle baktığımız anda ön yüzde bir diş haroşamız oluştu. Burada 3 diş haroşamız olmalı hanımlar. Sonrasında modelimize başlayacağız. 3 diş haroşa olana kadar öreceğiz. İlmeklerimizi ön yüzde ve arka yüzde örünce bir diş haroşamız oluşuyor hanımlar. Tekrardan gördüğünüz gibi ilmeklerimi bu şekilde haroşa, yani düz olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar arka yüzde yine düz öreceğim. 2 diş haroşa olacak. Tekrardan ön yüzde düz, arka yüzde düz olarak şekilde örünce burada 3 diş haroşa olacak. Patiğimizin bu ön yüzünde 3 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim hanımlar. Sonra da birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, burada 3 diş haroşam olana kadar ilmeklerimi ördüm ve geldim. Şöyle baktığımız anda hanımlar, şimdi bu bölüme geçeceğiz. Pembe ipimizi ekleyeceğiz burada. Hanımlar, şişimizde toplamda 50 ilmek vardı. 2 ilmek ortaya bırakacağız. Bu 2 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Ve bu 2 ilmeği sağından ve solundan artırmaları yapacağız. Kenarlara da toplamda 8'er tane bu modelden yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diğer kenarda da yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde hanımlar modelimizi kuracağız. Öncelikle yine pembe ipimi buraya ekleyeyim hanımlar. Şöyle pembe ipimin ucunu mor ipime ekleyeceğim. Ön yüzde modele başlıyoruz. Yine haroşaya devam edeceğiz hanımlar. Şöyle pembe ipimi yakınlaştırdım. 2 sıra pembe ile 2 sıra patlıcan moru ipimiz ile ilmeklerimizi öreceğiz. Normalde ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmüyordum. Fakat burada ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Kenardan 2 ilmeğimi ördüm. 2 tane pembemi örüyorum. 1 tane patlıcan moru ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane pembemi örüyorum. 1 tane patlıcan moru ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane pembemi örüyorum. 1 tane patlıcan moru ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde hanımlar, şişimizde 50 adet ilmek vardı. 2 ilmek ortaya ayıracağız. Bu artırmaların sağına ve soluna artırma yapacağımız 2 ilmek
Ayırınca geriye 48 ilmek kalıyor. 48 ilmeği de iki tarafa eşit bölünce 24'er ilmek kalıyor. Bu nedenle böyle 24 ilmeğimi bu şekilde öreceğim hanımlar. 24 ilmek örelim, sonrasında sayalım. Bakın 2 tane pembemizi örüyoruz. 1 tane moru örmeden alıyoruz. 2 tane pembemi ördüm. 1 morumu örmeden aldım. 2 pembemi örüyorum. 1 tane morumu örmeden aldım. 2 tane pembemi örüyorum. 1 morumu örmeden aldım. Sayalım ilmeklerimizi. Bakın 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ilmek oldum. Saydığımız anda hanımlar 8 tane de model oluyor burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkili ikili bu pembe ilmeklerimi saydım, modelimi 8 tane oldu. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu. Artırmalarımıza hemen burada başlayacağız. Bir ilmek örmeden almıştım. Ardından hanımlar şu ortadaki 2 ilmeğimi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğim burayı. Ve bunun sağında ve solunda artırma yapacağız. Hemen ipimi şöyle parmağıma dolayıp artırmamı yapıyorum hanımlar. Bakın hemen artırmamı yaptım. Bu öndeki 2 ilmeğimi düz örüyorum yine. Bu 2 ilmeğimi arkada hanımlar ortaya denk geliyor. Bu 2 ilmeğimi arka yüzde ters öreceğim. Diğer ilmeklerin tamamı haroşa olacak. 2 ilmek ördükten sonra tekrardan ipimi parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek atıyorum. Yani yeniden artırmamı yaptım. Artırmalarımızı bu bölümde yapıyoruz hanımlar. Sonrasında yine modelime devam edeceğim diğer tarafta. Saydığımız anda burada da 24 ilmeğimiz kaldı. Şimdi ilk morumu örmeden alıyorum yine burada. 2 pembemi örüyorum. Morumu örmeden aldım. 2 ilmek pembemi örüyorum. Morumu örmeden alıyorum. 2 ilmek pembemi düz örüyorum. Yine morumu örmeden aldım. 2 pembemi düz ördüm. Mor ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane pembemi örüyorum. Bu şekilde hanımlar. 2 pembe, 1 mor, 2 tane pembemi örüyorum. Saydığımızda da burada da 8 tane model olması gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde hanımlar ön yüzde tamamladık. Arka yüzde hanımlar yapacağımız işlem şu. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Pembe ilmeklerimi yine düz yani haroşa örüyorum. İpimi arka yüzde, mor ilmeğimi örmeden alıyorum. Pembe ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde mor ilmeklerimi örmeden alıyorum. İpim arka yüzde. Pembeleri örüyorum. Morları örmeden alıyorum. Pembelerimi örüyorum. Morları örmeden alıyorum. Pembe ilmeklerimi örüyorum. Mor ilmeğimi örmeden aldım. Pembe ilmeklerimi örüyorum. Mor ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde pembeli modelimizi böyle yapıyoruz. Bakın yine 2 tane pembemi ördüm. Morumu örmeden aldım. Bakın orta kısma geldik hanımlar. Artırdığımız ilmekleri de yine haroşa düz olarak örüyoruz hanımlar. Bakın buralara haroşa olarak yansıyor. Artırdığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Bu ortadaki 2 ilmeğimi hanımlar ön yüzde düz örmüştüm. Artırmalarımın 2 tane artırmamın ortasındaki 2 ilmeğimi arka yüzde ters öreceğim. Sadece bu ortadaki 2 ilmek arka yüzde ters örülüyor. Hemen yanında artırdığım diğer pembe ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın ön yüze haroşa düşüyor. Devam ediyorum yine. Morumu örmeden alıyorum. 2 pembe ilmeğimi düz örüyorum. Morumu örmeden aldım. 2 pembe ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. İlmeklerimizi patiğimizin arka yüzünde gördüğümüz gibi örüyoruz. Morumu örmeden aldım. Pembemi örüyorum. Bakın son bir kenar ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için kenar ilmeğimi ters olarak örüp arka yüzde sıramı tamamlıyorum. 2 sıra pembemizle örmüştük. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. 2 sıra pembe, 2 sırada patlıcan mor ipimizi kullanıyoruz. Şimdi morumu aldım. Morumla hanımlar yine bu defa ilmeklerin tamamını haroşa öreceğim. Pembe ile model kurulumu yapıyoruz. Mor ipimizle örerken ilmeklerimizin tamamını örüyoruz hanımlar. Bakın hepsini düz yani haroşa olarak örüyorum. Bakın pembe desenimiz de bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Hepsini örüyorum. Yani ortadaki 2 ilmeğime kadar öreceğim. Ortaya ayırdığımız. Oraya ayraç da koyabilirsiniz hanımlar. Kafanız karışırsa eğer. Ama bir iki sıra gittikten sonra yeri tamamen belli oluyor. Bakın ilmeklerimi örüyorum. Burada orta kısma geldim. Bakın orta kısımda 2 tane düz ilmeğim var. Bakın bu kısma geldim. Hemen 2 tane ilmeğimi de ördüm.
Bakın burada 2 tane düz ilmeğim var. Hemen düz ilmeğimin sağ tarafını ve sol tarafını artırma yapıyoruz. Bakın ilk artırmamı yaptım. Ardından 2 tane düz ilmeğimi yine düz örüyorum. Sonrasında hemen 2 düz ilmeğimden sonra sol tarafına tekrardan şöyle artırmamı yapıyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar, ortadaki 2 düz ilmeğimi sağını ve solunu artırma yapıyoruz her defasında. Yine kalan ilmeklerimin tamamını düz olarak öreceğim. Bu şekilde hepsini düz olarak örüyorum. Düz derken haroşa hanımlar, yani düz örgü derken haroşayı ters örenler bu bölümlerde ters örgü uygulaması yapabilirler. Kenar ilmeğimi de yine ön yüzde düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Tekrardan hanımlar arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimi haroşa örmeye devam edeceğim. Sadece ortadaki 2 ilmeğime kadar düz öreceğim. Sadece ortadaki kalan 2 ilmeğimi arka yüzde ters öreceğim. Artırdığım ilmek dahil hepsini arka yüzde düz örüyorum. Ön yüzde hanımlar artırmalarımızı yapıyoruz. İlk artırmamızı pembemizi örerken yapmıştık. İkinci artırmamızda şimdi az önce ön yüzde yaptık mor ipimizle. Şişimizde 50 ilmeğimiz vardı. 4 ilmek arttı. 54 ilmeğimiz oldu. Devam ediyorum yine. Bakın hepsini haroşa olarak örüyorum. Bakın hanımlar, artırdığım ilmeğime geldim. Orta kısma geldim. Artırdığım ilmeğim bakın burada belli zaten. Artırdığım ilmeğimi de düz örüyorum. Sadece ortada kalan 2 ilmeğimi arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Bakın yine diğer taraftaki artırdığım ilmek, bunu da düz örüyorum. Kalan ilmeklerimi yine düz, yani haroşa olarak örüyorum hanımlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyorum. Kenar ilmeğim arka yüzde olduğum için de ters ördüm burada. Şöyle. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz yine. Bu aşamada tekrar pembe ipimi aldım. Bakın ilk modelimizi bitirmiştik. Şimdi ikinci modelimizi yapacağız. Yani bu modeli. Hanımlar, devamlı olarak toplamda 8 tane model kuracağız buraya. Bu şekilde. Bu fiyongumu da hanımlar en son buraya sabitleyeceğim. Sizlere burada modeli gösterebilmek için sabitlemedim uçlarını. 8 tane, toplamda 8 modelimi yeniden kenardan yapacağım hanımlar. Yani şuraya kadar bakın. Şuraya kadar modelimi yapacağım. Yani ilk 24 ilmeğim sabit kalacak. Kenarda model yapacağız. Yine 2 pembe örüyorum. Bir tane patlıcan morumu örmeden alıyorum. 2 tane pembemi örüyorum. Bir patlıcan moru ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 2 modelimizi yaptık. 2 tane pembemi örüyorum. Patlıcan morumu örmeden aldım. 2 pembemi örüyorum. Morumu aldım. 2 pembe, 1 mor. 2 ilmek pembe, 1 ilmek mor. 2 ilmek pembe, 1 ilmek mor. 2 ilmek pembe. Bakın 8 tane modelimi tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alta bakarak da bunu bu şekilde görebiliriz. 2 pembeden sonra bir tane morumu örmeden aldım. Şimdi hanımlar, devamında ortadaki 2 ilmeğime kadar bakın ortada 2 düz ilmeğim var. Hemen onun öncesinde 2 tane daha ilmeğim var. Bunları haroşa örüyoruz. Bakın buralardaki haroşalı artırdığımız ilmekler devamlı olarak haroşa olarak artış gösterecek. Bu şekil oluşacak. Burada hanımlar bakın 2 tane ilmeğimi ördüm. Ortada 2 tane düz ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Ortadaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Bakın şu orta ilmeğim. Hemen ardından yine artırmamı yapıyorum buraya. Yanındaki 2 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Böyle. Yine aynı hizadan bakın hanımlar, buraya 8'li modelimiz yapacağız yine sol tarafa da. Bir morumu örmeden alıyorum. 2 tane pembemi örüyorum. Bir morumu örmeden alıyorum. 2 tane pembemi örüyorum. Morumu örmeden alıyorum. 2 pembemi örüyorum. Morumu örmeden alıyorum. 2 pembemi örüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar. 8 tane model kuruyoruz. Bakın 8 tane derken şu modelleri sayınca 8 tane model oluyor. 2 tane pembemi örüyorum. Morumu örmeden aldım. 2 pembemi yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum yine. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Pembe ilmeklerimi düz örüyorum yine. Mor ilmeklerimi örmeden alıyorum. Mor ilmeklerimi örmeden alırken ip arka yüzde olacak pembe ipimiz. 2 pembe,
bir mor, 2 pembe, bir mor, 2 pembe, bir mor, 2 pembe, bir mor, 2 pembe, bir mor, 2 ilmek pembe, bir tane morumu aldım. Şimdi hanımlar bakın bu orta kısma geldik. Buradaki haroşalı ilmek sayılarımız da artıyor. Ortadaki 2 ilmeğime kadar, yani artırma yaptığım ilmeğime kadar normal düz örüyorum. Aradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bakın yine yeniden hemen yanında artırma yaptığım ilmek, bunu da düz ördüm. Diğer pembelerimi düz öreceğim. Burada hanımlar bakın haroşalı ilmek sayıları artıyor ortada. Yani bu şeklimiz ortaya çıkıyor böylece. Yine morumu örmeden alıyorum. 2 pembemi örüyorum. Tekrar morumu örmeden aldım. 2 pembemi ördüm. Böyle devam ediyoruz hanımlar. 2 pembemi örüyorum. Morumu örmeden alıyorum. Tekrar 2 pembemi ördüm. Morumu örmeden aldım. 2 pembe, moru aldım. Ve son ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Tekrardan ön yüzdeyiz hanımlar. Bakın burada ikinci pembeli desenimizi de yaptık. Tekrar mor ipimize geçiyoruz. Her iki sırada bir ip değişikliği yapıyoruz. Hanımlar mor ipimizi yapacağımız işlem tamamen aynı. Ortadaki 2 ilmeğe kadar ilmeklerimi normal düz öreceğim. Ortadaki 2 ilmeğimi sağına ve soluna sadece artırma yapacağım. Mor ipimizle yapacağımız işlem bu. İlmeklerimizin tamamını mor ipimiz ile düz örüyoruz hanımlar. Ortadaki 2 ilmeğime kadar ilmeklerimi bakın örüyorum. Ortadaki ikili ilmeğime geldim. Bakın 2 düz ilmeğim burada görünüyor. Hemen burada artırmamı yapıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından yeniden artırmamı yapıyorum buraya. Devamında gelen ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum tamamını. Yani haroşa olarak örüyorum. Sadece ön yüzde artırma vardı. Arka yüzde ilmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu şekilde hanımlar her sırada ilmek sayıları ikişer ikişer artacak. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Kenar ilmeği de yine ördüm. Bu şekilde. Şimdi hanımlar arka yüzde yapacağımız işlem şu: ilmeklerin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Sadece ortadaki bakın ikili ilmeğimizi, artırmalarımızın ortasındaki ikili ilmeğimizi, sadece bu 2 ilmeği ters öreceğiz. Diğer ilmeklerimizin tamamını düz olarak örelim. Sıra sonuna gelelim hanımlar. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi sıra sonuna kadar size tarif ettiğim gibi mor ipimle ördüm. Yeniden pembemize geçiyoruz. Şu arka bölümdeki 3. modeli yapıyoruz hanımlar. Model sayıları hep aynı hanımlar. Buraya toplamda 8 tane model kuracağız. Bakın yine aynı hizadan ilk 24 ilmeğimizi modelde kullanacağız. Yine ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi de pembeyle ördüm. 2 pembe, 1 mor. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Modelde değişen hiçbir şey yok. 2 pembe, 1 mor. 2 pembe, 1 mor. 2 pembe, 1 mor. 2 tane pembe, 1 tane mor. 2 pembe, 1 mor, 2 ilmek pembe. Bakın alt tarafı takip ettiğimizde buraya 8 tane modelimizi kurduk. Model işlemi tamam. 2 pembeden sonra 1 morumu örmeden alıyorum. Orta kısma geldik hanımlar. Bu bölümde ortadaki ikili ilmeğime kadar olan ilmeklerim yine haroşa oluyor. Ortadaki ikili ilmeğime kadar örüyorum. Bakın buraya kadar ördüm. Hemen burada hanımlar şöyle artırmamı yapacağım. Bakın ipimi parmağıma dolayıp buraya ilmek attım. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. Tekrardan ipimi parmağıma dolayıp buraya ilmeğimi atıyorum. 2 ilmekten önce ve sonra artırmamızı yapıyoruz. Şimdi hanımlar bu bölüme kadar ilmeklerimi yine haroşa öreceğim. Modelli yere kadar. Bakın buraya kadar haroşalarımı ördüm. Şimdi tekrardan bu 24 ilmek üzerinden modelimizi yapacağız. Buradaki morumu örmeden alıyorum. 2 pembemi örüyorum. Morumu örmeden alıyorum. 2 pembemi örüyorum. Morumu örmeden aldım. 2 pembemi örüyorum. Morumu örmeden alıyorum. 2 pembemi örüyorum. Modelimiz hepi topu bundan ibaret hanımlar.
Bu iki düz ilmeğimizi sağında ve solunda artırdığımız ilmekler her seferinde birer haroşa olarak artarak bu desenimiz, buradaki modelimiz oluşuyor hanımlar. Kenarlardaki modelimiz yine 24 ilmek üzerinden model bitene kadar aynı şekilde kuruluyor. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Pembemi örüyorum. Morumu örmeden alıyorum. Pembemi örüyorum. 2 pembemi. Morumu örmeden alıyorum. Bu şekilde hanımlar arka yüzde ilmeklerimizi örüyoruz. Böyle bakın, pembe ilmeklerimi örüyorum. Mor ilmeğimi örmeden aldım. 2 pembemi ördüm. Morumu geçiyorum. 2 pembemi ördüm. Morumu örmeden aldım. Bakın orta kısma geldik. Artırma yaptığım ilmeğe kadar yine haroşa düz öreceğim. Bakın artırma yaptığım ilmeğimi de ördüm. Arada 2 tane ters ilmeğimi ters örüyorum hanımlar. Orta 2 ilmeğimi. Sonrasında hemen öndeki ilmeklerimi de yine bakın haroşa örüyorum, pembelerimi. Bu şekilde. Sonrasında morumu örmeden alıyorum. 2 pembemi ördüm. Morumu örmeden alıyorum. 2 pembemi örüyorum. Yanlarda 24 ilmek üzerinden modelimizi devam ettiriyoruz yine. 2 pembemi örmeden aldım. Morumu, 2 pembemi örüyorum. Morumu örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Arka yüzde olduğum için kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şöyle geri döndük hanımlar. Bakın 3. modelimizi de böyle tamamladık. Şimdi mor ipimizle devam edeceğiz hanımlar. Mor ipimizle şöyle ki ilmeklerin tamamını öreceğiz. Bakın şu ortadaki 2 ilmeğime kadar öreceğim. Hemen bu ortadaki bu ikili ilmeğimizin sağına ve soluna artırmamızı yapacağız. Kalan ilmekleri tamamen haroşa öreceğiz. Arka yüzde de yine ilmeklerin tamamını haroşa öreceğiz. Sadece ortadaki 2 ilmeğimizi ters örelim. Mor ipimizle modelimizi bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, patlıcan moru ipimle ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimi ördüm. Orta kısımda tabii ki de artırmalarımı yaptım. Yeniden pembe ile modelimizi yapacağız hanımlar. Bir sıra daha göstermek istiyorum bu aşamayı, iyice anlaşılsın diye. Yine ilk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi de yine pembe ile ördüm. 2 pembe 1 mor. 2 ilmek pembe örüyorum. Morumu örmeden alıyorum. 2 tane pembemi örüyorum. Morumu örmeden alıyorum. Kenarda toplamda yine 8 tane yine böyle model yapıyoruz. Yani ilk 24 ilmeğimizle bu şekilde model kurulumu yapıyoruz hanımlar. Bakın morumu örmeden aldım. 2 pembemi ördüm. Morumu örmeden alıyorum. 2 pembe. Morumu örmeden aldım. Bakın burada 8 tane modelimizi yaptık. Gördüğünüz gibi bir tane moru örmeden aldım. Şimdi orta kısma geldik. Hanımlar ortadaki 2 ilmeğime kadar olan ilmeklerimi yine pembe ile haroşa öreceğim. Bu şekilde. Ortadaki 2 ilmeğime kadar. Buraya kadar. Bakın. Şimdi hemen buraya artırmamı yapıyorum. 2 ilmekten önce ve sonra artırma yapıyorduk. Ortadaki ikili ilmeğimi yine düz ördüm. Hemen sol tarafına da artırmamı yapıyorum. Şimdi hanımlar bu modelli bölüme kadar, şuraya kadar olan ilmeklerimi pembe ile düz öreceğim. Yani haroşa öreceğim. Buraya yine ördüm. Bakın aynı hizaya geldik. İlmekler kendini gösteriyor. Ardından bakın buradaki moru örmeden alıyorum. 2 pembemi örüyorum. Moru örmeden alıyorum. 2 pembemi örüyorum. Sağ ve sol kenara 8'er tane böyle model kurulumu yapıyoruz. İşlem bu. 4. modelimizi de birlikte bu şekilde kurduk. Böyle hanımlar. 4. modelin kurulumu da bu şekildeydi. Bakın 1, 2, 3 bu 4. modelimiz. Şimdi arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Sadece ortadaki ikili ilmeğimizi ters öreceğiz. Artırma yaptığımız ilmekler dahil hepsini haroşa öreceğiz. Bu şekilde devam edecek. Şimdi kaç ilmeğimiz oldu hemen size söylemek isterim hanımlar. 2 ilmek bu pembede artırma yapmıştık. 2 tane morda 4. 6, 8, 10, 12, 14. 50 tane ilmeğimiz vardı. 14 daha artırma yapmışız. 64 ilmeğimiz olmuş. Hanımlar bu şekilde ben bu patiğimde 90 tane ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Hemen şu modelden de hanımlar bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de bu pembeli modelden kurdum. Zaten buraya kadar yapınca toplamda 90 tane ilmeğimiz oluyor. Ayağı da tam uydu hanımlar. Bakın gayet de esnek. Ayak ölçüsüne de tam
çok uyumlu oldu. Şimdi hep birlikte şişimizde 90 ilmeğimiz olana kadar bu şekilde artırmalarımızı hanımlar yapalım, gelelim. Sonra da birlikte patiğimizin tabanına geçelim. Evet hanımlar, ben patiğimin bu bölümünü tamamladım ve geldim. Toplamda burada 90 adet ilmeğim oldu. Şu modelleri sayacak olursak da yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane bu modelimden yaptım. Şimdi hanımlar, bu aşamada modelimizin şeklini tam görün diye ilmeklerimi şöyle misinalı şişe taktım. Hani model net görünsün diye, düz şişte bu şekilde şekil net görünmeyecekti. Bu nedenle geçici olarak böyle misinalı şişe taktım. Şimdi patiğimizin bu burnundan başlayarak hanımlar taban kısmına geçeceğiz. Hanımlar, öncelikle şişimizde 90 adet ilmeğimiz vardı. Burun kısmına 8 ilmek ile başlayacağız. 14 olana kadar artıracağız. Tabanımızı da 14 ilmek olarak yapacağız. Öncelikle şişimde 90 ilmek vardı. 8 ilmek burun kısmı için çıkartınca geriye 82 ilmek kalıyor. 82 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca yanlara 41'er tane ilmek düşüyor. İlmek sayısına göre hesaplamaları böyle yapacağız hanımlar. Bu aşamada artık pembe ipimi de kestim. Şuraya bağladım. Şimdilik pembe ile işimiz kalmadı. Pembe ipimi artık sadece patiğimin üst bölümündeki fiyongu yaparken kullanacağım. Şimdi öncelikle hanımlar normal düz şişte, kısa şişte devam edeceğim artık yine 3 numara aynı şekilde. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenardan toplamda 41 adet ilmeğimi yine düz yani haroşa olarak öreceğim. 6 ilmek oldu burada. Şöyle devam ediyorum. Şu 7. ilmeğim 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, şu 34. ilmeğim, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 41 adet ilmeğimi hanımlar bakın bu şekilde ördüm. Sağ kenarda kalan ilmeklerimi. Şimdi 8 ilmek de patiğimizin burun kısmı için öreceğim. 1, 2, ilmeğimi yarım aldım, düzelteyim. Şu 2. ilmeğim, şu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Patiğimin burnu içinde yine 8 ilmeğimi ördüm. Saydığımız anda hanımlar bu kenarda da yine 41 ilmeğimiz kalıyor. 8 ilmek ördükten sonra geri dönüyoruz hanımlar. Şöyle diğer ilmekler de misinalı şişimde kaldı. Ben şimdi şöyle alayım arkadan. Şimdi bu aşamada hanımlar ipimiz karşı tarafta ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu taban burun kısmındaki 8 ilmeğimi öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burnumuz için ayırdığım 8 ilmeğimi yine ördüm. Şimdi tekrar geri döneceğiz. Burada 8 ilmek üzerinden bakın hanımlar bir diş haroşamız oluştu. Şimdi yapacağımız işlem şu. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki 8 ilmeğimi bu şekilde öreceğim hanımlar. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekleyeceğim. Şimdi 9 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Bakın zaten hanımlar bu ön burun kısmında ayrık bir görüntü oluşuyor yaptığımız yerde. Burada 9 ilmeğimiz oluştu. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki 9 ilmeğimi öreceğim önce. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi de şişimden bir adet ilmeğimi daha örerek orta kısma ekledim. Orta kısımda şimdi de 10 ilmek oldu. Bir ilmek ekledikten sonra yeniden geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki 10 ilmeğimi bu şekilde öreceğim hanımlar. Bakıyoruz 4 ilmek oldu burada. Devam ediyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de örerek orta kısma ekliyorum şimdi. 11 ilmek oldu şimdi. Bir ilmek ekledikten sonra her defasında birer ilmek ekliyoruz hanımlar kenarlardan. Şimdi 11 ilmeğim var burada. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. 11 ilmeğimi bu şekilde öreceğim hanımlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Yine şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekledim 12. Burada 14 ilmek olana kadar birer ilmek ekleyerek gideceğiz hanımlar patik burnunda. Bir de patik burnunda böyle oval bir görüntü oluşuyor. Bu da ayak anatomisine uyum sağlıyor. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki 12 adet ilmeğimi öncelikle öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekledim. 13 ilmek oldu şimdi de. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi orta kısımdaki 13 ilmeğimi öreceğim. Şu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve bir ilmek daha örerek orta kısma ekliyorum. 14 oluyor. Şimdi geri döndük. Hanımlar artık bakın 14 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Bu şekilde bakın 14 ilmeğimiz var. Bunu da şöyle yapacağız hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hanımlar ilk 13 ilmeğimi öreceğim bu defa. 14. ilmeğimi örerken kesim yapmaya başlayacağım. Şöyle baktığımız anda hanımlar tabanımız burada belli. Hatta sayarak gidelim ilmekleri. 3, 6, 9, 10 olmuş. Tüyleri aldım. 11. ilmeğimi örüyorum. 12, 13 ve 14. ilmeğimi örerken bakın şişinden de bir ilmek alacağım. İkisini keserek örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz. Kesimden sonra geri dönüyoruz. 14 ilmek üzerinden bu şekilde devam edeceğiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım ve ipim karşıda. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yine 13 ilmeğimi ördüm. 14. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrardan geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hanımlar tabanımızda bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Bu son bir, yani 14. ilmeğimizi örerken de şişimizden bir adet ilmek alıyoruz. İkisini keserek örüyoruz. Bakın yine 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmeğimi örerken yine şişimden de ilmek alıyorum. Keserek örüyorum. Aslında hanımlar her defasında ilmekleri 1, 2, 3 saymaya gerek yok. Zaten tabanımızın olduğu bölümdeki 14 ilmeğimiz bakın ayrık duruyor. Yanlardaki ilmeklerden bakın şuralarda ayrık bir görüntü oluyor. Bu nedenle her defasında ilmekleri de saymaya gerek kalmıyor. Yine ipim karşıda hanımlar, kesimden sonra geri döndüm ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın şu tabanımda şurada son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın ayrık bir görüntü var zaten burada. Şurada son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Her kesimden sonra geri dönüyoruz. Yine ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Tekrardan tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmeğimi örerken kesimimi yapacağım. Bakın son bir ilmeğim kaldı tabanımda. 14. ilmeğim yani. Bu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde hanımlar patiğimizin tabanı 14 ilmek üzerinden böyle yapılacak. Biz bu işleme hanımlar bu sağ ve sol şişimizdeki bakın ayrık yerdeki buradaki ve şuradaki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hanımlar hep birlikte patiğimizin tabanını 14 ilmek üzerinden bu yanlardaki ilmeklerimiz bitene kadar sizlere tarif ettiğim gibi keselim gelelim. Evet hanımlar patiğimin tabanını yaptım ve geldim. Ortada sadece taban için kullandığım 14 ilmeğim kaldı. Yanlardaki ilmeklerim bitti. Patiğimin şu topuk kısmını da burayı da hanımlar yine 14 ilmek üzerinden yapacağım. Öncelikle hanımlar bu aşamada ipimi yine karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu arka bölüme geçmiş bulunuyoruz. İlmeklerimi yine haroşa örmeye devam edeceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Bakın burada son 2 ilmeğim var. Bu ikisini birlikte keserek örüyorum. Ve hanımlar şimdi şişimde 13 ilmeğim kaldı. Şimdi sınalı şişten de artık kurtulmak istiyorum. Çünkü beceremiyorum işte örmeyi. 13 ilmeğim kaldı. Şimdi bu sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek hanımlar ilmekler çıkaracağız. Bakın ilk kenar ilmek yerim pembe. Pembenin 2 kanadına birden girerek bir adet ilmek çıkarttım. 14 ilmeğim oldu yeniden. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi yine haroşa olarak öreceğim hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar.
Bu şekilde son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi yine birlikte keserek örüyorum. Yine şişimde 13 ilmeğim kaldı. Bu sağ taraftan ilmek çıkartırken hanımlar geri dönüyoruz. Ön yüzdeki ilmek çıkartıyoruz. Karşı tarafta pembe kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştık. Burada da aynı şekilde pembeye girip ilmek çıkartmamız gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman hanımlar burada 2 tane pembe, 2 tane böyle patlıcan moru kenar ilmek yeri görünebilir. Bunun sebebi şu. Biz diğer tarafı baz alacağız. Tane tek tek olanları baz alacağız. Burada çünkü 2 tane görünüyor. Çünkü ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyordum. Fakat ip geçişlerinde ilk ilmeğimi ördüğüm için buralarda 2'şer tane kenar ilmeği görünüyor. Biz ona aldanmayacağız. Sadece 2 görünen yerden 1 tane ilmek çıkarıyoruz. Bakın pembe olan yere girdim. İlmeğimi çıkarttım. Yine hanımlar diğer ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum ve şimdi sıradaki kenar ilmek yerimde bakın patlıcan moru. İlmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum buradan. Tekrar 14 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. İpim yine karşı tarafta hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında ise son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim var. İkisini birlikte keserek örüyorum. Geri döndüm. Bu tarafta ilmek çıkartırken ön yüzde ilmek çıkaracaktık. Buradan da yine karşıda mor kenar ilmek yerinden çıkartmıştık. Burada da bakın sıradaki mor kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arka bölümü böyle yapılıyor hanımlar. Şimdi yine ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi yine keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmeklerim bakın pembe. Pembe olan yere girip ilmek çıkartıyorum. Tekrar 14 ilmeğimiz oldu. Yeniden geri dönüyoruz. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum örmeye. Son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum hanımlar. Geri dönüyorum. Buradan da bakın pembe kenar ilmek yerine giriyorum. Çünkü karşıda pembeden çıkartmıştık. Burada da aynı şekilde çıkartıyoruz ilmeğimizi. Sonrasında bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Karşılıklı olarak eşit aynı kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartıyoruz ki patiğimizin arka tarafı da eşit biçimde örülsün diye. Hanımlar biz bu işleme son kenar ilmek yerlerimize kadar bakın. Buraya ve buraya kadar devam edeceğiz. Patiğimizin arka bölümünü buraya kadar yapacağız. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını sizlere tarif ettiğim gibi son kenar ilmek yerlerine kadar örelim gelelim. Evet hanımlar patiğimin bu arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine kadar ördüm geldim. Şimdi burada 14 ilmeğimiz var. 14 ilmeğimizi artık keseceğiz. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak böyle kesimimi yapacağım. Çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Hafif esnek olsun. Çünkü ayağımız girecek. Ayağımız rahat girsin bilek bölümünden. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi birer birer kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine kestim. Bu aşamada hanımlar şöyle şişlerim de boşa çıktı. Burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen dibine şöyle batarak bir sık iğne oluşturuyorum. İpimi de artık kesiyorum. Bu kısmı aldım. İplerimizin ucunu gizleyelim hanımlar. Patiğimiz normalde bu kadardı. Bu şekilde bakın şu iplerimizin uçlarını arka ilmek aralarından geçirerek gizliyoruz. Başlangıç ipim de yine buradaydı. Sadece pembe ipimizi ekledik, kestik hanımlar model yaparken. Mor ipimizle başladığımız gibi bitirdik. İkide bir ip kırmak zorunda kalmadık. Evet patiğimiz hanımlar normalde bu. Bu şekilde. Dilerseniz böyle sade de kullanabilirsiniz. Hemen manken ayağımda göstereceğim. Dilerseniz benim gibi üzerine fiyonk deseni de yapabilirsiniz. O fiyonkunu yapmak isteyenler için de hemen hanımlar nasıl yapıldığını size anlatacağım. İşte hanımlar. Patiğimiz bu şekilde oldu. Şöyle tabanımızı gösteriyorum. Yanları. Şöyle esneklik payını da sizlere göstermek isterim. Bakın. Gayet de esnek, ayağı saran güzel bir model oldu. Dediğim gibi ben bu patiğimin önüne şöyle fiyonk yaptım. Eğer yapmak isterseniz hemen onun yapılışını da göstereceğim. Fiyonkumda patiğimin içinde kullandığım pembe ipimi kullandım. Şöyle ki öncelikle tığ ile yapıyoruz bu kordonu. Şöyle bir tane ilmek oluşturuyorum.
Ardından yanına bir ilmek daha örüyorum. Yani ikili zincir çekiyoruz. Sonrasında hanımlar ilk zincirin içine tığım ile girerek buradan şöyle ilmek çıkartıyorum. Burada 2 ilmeğimiz oldu. 2 ilmek üzerinden kordonumuzu yapıyoruz. Bu aşamada bu ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Önce ikinci ilmeğimi, sonra çıkarttığım ilk ilmeğimi tığım ile örüyorum. Yine ilk ilmeğimi çıkarttım. Önce ikinci ilmeğimi, sonra bakın şuradaki ilk ilmeğimi örüyorum. Yine çıkarttım ilk ilmeğimi, sonra şuradaki ikinci ilmeğimi, ardından tığımı takıp ilk ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde hanımlar bu kordonumuzu yapıyoruz. Böyle. Bu şekilde. Yine ilkini çıkarttım. Önce ikinci ilmeğimi, sonra da ilk ilmeğimi tığım ile normal örüyorum hanımlar. Bakın bu şekilde. Şeklimiz böyle oluyor. Hanımlar ben bunu ne kadar yaptım onu da hemen söyleyeyim. Valla metre iğne falan da ölçmedim. Normal şöyle standart tükenmez kalemler. Tükenmez kalem boyunda yaptım hanımlar. Bu şekilde normal standart tükenmez kalemlerin boyları aynıdır. Tükenmez kalem boyunda bu şekilde kordonumu yaptım. Şimdi hanımlar siz bunu daha küçük de yapabilirsiniz. Daha büyük de yapabilirsiniz. Artık bu tamamen sizin zevkinize bağlı. Bu şekilde kordonumuzu yapalım gelelim. Evet hanımlar bakın kordonumu şu tükenmez kalemimin boyunda şu şekilde yaptım ve geldim. Şimdi bu iki ilmeğimin ikisini birden şöyle topluyorum. Başlangıç ucumuz hanımlar buraydı. Hemen başlangıç ucumuza getirip başlangıç ucumuzla burayı şöyle alıyorum. İkisini birleştireceğim hanımlar. Böyle bir halka oluşturuyoruz. Sonrasında buraya şöyle bir tane çok sıkı bir zincir çekip ipimi de kesiyorum. Hemen bu ipimizin ucunu da şu aralardan gizleyeyim hanımlar. Gerçi üzerinden ip saracağız. Gizlemeye bile gerek yok. Şöyle bir halkamız oluştu. Bunun için ben hanımlar bu fiyongumu yapmak için şu şekilde bakın 8 şeklinde getirdim. Bu fiyongumu bu şekilde bakın 8 şeklinde getirdim. Ve ana renk olarak kullandığım mor ipimle bunun etrafını hanımlar sarıyorum. Şöyle ipimin ucunda minik bıraktım. Arkaya bağlayabilmek için şu şekilde hanımlar sardım. Bir miktar böyle sarıyorum. Böyle şey saralım ki fiyongumuzun kenarları da eşit görünsün. Bu şekilde hanımlar bir miktar sardım. Böyle. Sonrasında bu ipimi şöyle keseceğim. Şu arka yönden buraya bir düğüm atacağım önce sıkı olsun diye. Gayet de kolay böyle bir şey uydurmak istedim. Patiğimizin önünde çok tatlı, şık, şirin bir görüntü verdi bu fiyonk. Bu şekilde burayı da düzgün yapalım hanımlar da. Böyle süsmüş fiyonk miyonk işlerinde falan çok bir başarılı değildim ama elimden geldiğince yine böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Sonrasında bu fiyonkumuzu patiğimizin bu bölümüne tığ ile sabitliyoruz. Bu şekilde hanımlar tığ ile sabitledim. Hatta çıkartayım öyle sabitleyeyim daha kolay olacak. Şöyle iplerin ucunu arka bölümden çıkararak şöyle tığım ile bakın orta bölümüne diğer ipimin ucunu da yine şöyle tığım ile çekeceğim arka tarafa doğru. Bu şekilde hanımlar sabitliyoruz. Birkaç kere yapalım bunu. Sağlam buraya sıkıca sabitlensin diye yine İplerimizin ucunu şöyle alıyoruz. Ve patiğimin şu üst bölümünden ip sardığım yerden geçirerek tekrardan böyle sıkı sıkı sabitliyoruz hanımlar. Bu şekilde. Diğerini böyle yapmıştım. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. Yine şuradaki ipimi de şöyle aradan geçirerek patiğimizin üzerine sabitliyoruz. Fiyonkların uçlarını da sabitleyebilirsiniz hanımlar. Dediğim gibi ya da sade de yapabilirsiniz patiğinizi. Bu tamamen sizin keyfinize bağlı. Hemen iplerimin ucunda arkadan şöyle sıkıca bağlayayım. Bu şekilde bağlıyorum. Gördüğünüz gibi fiyongumuz bu şekilde oluyor. Fiyonkların uçlarını da buralara böyle sabitleyebilirsiniz hanımlar ama ben sabitlemedim. Böyle kalsın. Zaten kalın bir fiyonk türü bozulup etmiyor. Dileyen sabitleyebilir. Belki videodan sonra oraları da sabitlerim bu şekilde. İplerimin ucunu da şöyle gizleyerek götürüp fazla iplerimi de kesiyorum. Evet hanımlar.
Patiğimiz bu kadardı. Şimdi tekrar giydirebilirim mankenime. Gerçekten çok tatlı, çok güzel bir patik oldu hanımlar. Ayakta da gayet rahat. Dikiş olmadığı için de ayağı hiçbir şekilde arkadan falan tabandan rahatsız etmiyor. Hemen yapıp giyebilirsiniz. Çeyiz için, hediyelik için de gayet uygun. Güzelce şu makineye oturtayım. Evet, işte hanımlar. Patiğimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi hemen topuk kısmımız, arkamız, patiğimizin önü böyle. Evet sevgili hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.